hoş geldiniz ben Adnan. Bugün yine güzel bir tıraş keyifli sohbetle beraber olacağız. Bugünkü tıraşımızda kullanacağımız malzemeler aslında biraz spontane gelişti. Yani ben bugün tıraşta kullanacağım malzemeleri daha önceden planlamamıştım. Kafamda farklı planlar vardı. Bugün biraz hastayım ben. Hani kafamda ustura tıraş olmak vardı ama hani dedim ki dikkatsiz olurum hastayken. Hani bir kesik atarım, bir şey yaparım. Daha konforlu bir alete gidelim diye düşündüm. Yani çok konforlu bir alet değil gideceğimiz alet. Ama yani sonuçta çift taraflı bir alet. Usturadan daha rahat olacaktır. Bugün aşağıya inmiştim ben. Doktora gittim. Dönüşte de yani milyoncu diye tabir ettiğimiz bir dükkandan şöyle Derby'nin amber kokusu olan kremini aldım. Birkaç tane daha Derby'nin kremi vardı. Onları da aldım. Bir tane Arko krem aldım. Merak ediyordum Arko'nun beyaz lavanta kokusunu. Onu da deneyeceğiz. Bunu ekonomik tıraş kanalından Çağatay çok övüyordu kokusunu. Ben de merak ediyordum. Bugün özellikle bunu denemek istedim. Hatta bugün konuştuk da. Bugün bunu kullanacağız. Derby amber kokusunu. Bu kremleri alırken yanında da bir tane Yuma aldım. Daha önce ben Yuma kullanmıştım birkaç sefer. Sonra ama tabii yer olmayınca Yuma da çöpe gitmişti. Yani çok ucuz bir alet zaten. 20 liraya tayin ettim ben kendisini. Daha önce aldığım Yuma'ya göre bence kesimi aletin daha iyi duruyor. Hani kaplaması aynı ama hani şu an benim eski Yuma'mdan daha güzel duruyor. Bence jileti daha iyi tutacaktır. Bakalım, kendisini göreceğiz. Tıraş sonrasında şöyle bir tıraş kolonyam var. Arada daha önce kullandığımız Cella balzam var, tester. Onu da kullanabiliriz eğer kokular uyarsa duruma göre. Ve jilet olarak da bir önceki tıraşımızda kullandığımız Gillette Seven Look'un yeşili. Stainless Steel diye geçiyor. Onu kullanacağız. Evet. Jileti aletimize yükleyelim. Yuma tıraş aletiyle ilgili teknik bilgilere sahip değilim. Ben bugün kendisini aldım. Dediğim gibi plansız oldu biraz ama alet oldukça hafif. Yani daha önce kullandığımız bütün aletlerden daha hafif. Üst kapağı direkt koydum jilete. Diğer aletler gibi sağlam bir oturma gözükmüyor ilk etapta. Başlığın altındaki küçük çıkıntılar oldukça düşük olduğu için tam oturmuyor. Şöyle takarken biraz dikkat edeceğiz sıkarken. Şöyle bakıyoruz. Şimdi şu şekilde jilet düz bir şekilde duruyor. Ama bir taraftan daha çok dışarı çıkıyor, bir taraftan daha az. Mesela şu kulakçıklar baktığımız zaman bir taraftaki kulakçık daha fazla dışarıda, bir taraftaki daha az dışarıda. Bakalım nasıl bir tıraş olacak açıkçası. Şöyle Derby kremimizi tasımızın içine alacağız. Üzerinde, kapağın üzerinde bir alüminyum var. Açtım kendisini. Şöyle biraz fazla koydum. Ne olur ne olmaz diye. Yuma aletle tıraş olalı ben bayağı oldu açıkçası. Hani bugün nasıl performans alırız açıkçası. 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorum ama farklılıklar gösterecektir. Çünkü tam olarak hatırlamıyorum. Tıraşın gidişatına göre 2 veya 3 perde duruma göre tıraş oluruz. Şöyle fırçamı ıslatıyorum. Önden fırçayı göstermedim herhalde. Şöyle Yaki'nin Şanssızlar serisi kısa dokullara ait daha önce kullandığımız bir fırçası var. Pasta bir köpük yapacağımız için kremle. Bu fırçanın da sapı uzun. Tutuşu güzel. Hızlı bir köpük yaparız diye düşünüyorum. O yüzden bunu seçtim. Şöyle hemen koku geldi.
Hafif baharatlı bir kokusu var gibi sanki ilk etapta. Ama kötü bir koku değil. Güzel bir koku geliyor açıkçası darghamlardan. Benim en son kullandığım darbe krem daha önce eski tip şöyle bir derme mentolümüz var. İçinde azıcık kaldı. Onu da havalar ısınınca kullanırız. Daha önce yine Derby limonunu kullanmıştık. Bulsaydım ondan da alacaktım ama gittiğim yerde yoktu. Bilmiyorum hala üretiliyor mu, satılıyor mu? Yaki Tuxedo fırçalarla köpük çok kısa zamanda oluşuyor açıkçası. Kıl yapısının gerginliği ve düğümün omurgalı olması, yani çok rahatsız edici bir omurgası yok ama keyifli bir omurgasının olması size kasede, tasta köpük yaparken bayağı kolaylık sağlıyor. Şöyle köpüğümüzü yaptık. Ben bir ufak yüzümü yıkayacağım. Ondan sonra tekrar buluşalım. Evet, yüzümü yıkadım. Üzerimdekini de çıkardım. Biraz incelttim üstümdekini. Çünkü banyo biraz sıcak. Tıraş esnasında terlemek istemeyiz. Evet, sakalımız ıslak. Köpüğü uygulayalım. Evet, koku çok güzel bir şekilde gelmeye başladı. Köpük formu da güzel. Ben Derby'nin kremlerini seviyorum genel itibariyle. Ben Tuxedo'nun 26 milim fırçasını kullanıyorum. Şanssızlar. Bu sap tipini seviyorum. Ayrıca daha önce kullandığım Tuxedo'larda 24 milim. Onlar da güzeldi. Ama 26 milim bana biraz daha sempatik geliyor. Açıkçası sebebini bilmiyorum. Kendimce bu kıl yapısına 26 milim daha uzun kıllarda ve daha yoğun bir fırçanın daha uygun olduğunu düşünüyorum kendimce. Yani benim tarzımca öyle. Aynı kıl tipiyle 24 milim Sagrada Familia diye bir fırçası var. Yaki'nin kendisi çok ünlü. Küçük bir sap, küçük bir fırça. Çok sevenleri var. Bende de daha önce vardı. Severek kullandım bayağı bir zaman fırçayı. Ondan önce de Butterscotch sapta 24 milim bir Yaki Tuxedo'm olmuştu. Onu da severek kullanmıştım. Yaki'nin sentetik fırçaları gayet güzel. Severek kullanıyoruz. Geçelim alete. Dediğimiz gibi şu ana kadar muhtemelen kullandığımız en hafif alet olacaktır. Yumaya dair benim en sevdiğim şey kısa saplı oluşu. Kısa saplı aletleri rahat
kullanıyorum. Seviyorum, daha önce de söylediğim gibi. Evet, ıslattık aleti. Yavaş yavaş tıraşımıza başlayalım. Sevdiğim jiletle güzel bir şekilde tıraş akıcı bir şekilde başladı. Bilmiyorum ama muhtemelen 1,5 sene önce falan en son yuma tıraşımı oldum diye hatırlıyorum. Şu an gayet memnunum açıkçası tıraşından. Aletin kötü kaplaması sap kısmında tıraş aletinin elinizden kaymamasına güzel bir tutuş vermesi sağlıyor. Sap kısmındaki desenler ve altıgen bir yapı var herhalde sapta diye düşünüyorum. Şöyle köşeli gösterecek olursam. Ben bu yapıyı Mercury'un 42C kapalı taraklı ve 41C aletlerinden aldığını düşünüyorum Yuma'nın. Aynı desen ve aynı tasarım mevcut. Aletin alt tablasının ince olması, yüzünüzden sıyırdığınız köpüğü alt tarafta çok güzel bir şekilde topluyor açıkçası. Bu durumu ben dikkat ediyorum bazı aletlerde. Benim hoşuma gidiyor. Yani tıraş olurken bu köpüğün sapa doğru akması benim çok hoşuma gitmiyor. Alet bence çok agresif bir alet değil. Evet, jileti hissediyorsunuz. Ama hafif yapısı aynı zamanda aletin size konforlu ve etkili bir tıraş sunuyor ilk perde özelinde. Bu elimizdeki yuma, ben bu aletin jilet tutuşunu sevdim. Bu alet özelinde sevdim kendisini. Ama her yuma bu şekilde jileti güzel tutamayabiliyor. Benim bir önceki aletim bunun kadar iyi değildi açıkçası. Hani bilmiyorum daha ucuzu var mı? Ama bence 20 liralık bir alete göre verdiği performans tartışılmaz. Ama diyelim ki bir tane yum aldınız. Baktınız jileti iyi tutmuyor. Çünkü alacağınız yerde kutudan çıkartıp test etmeniz mümkün değil. Yani içine bir jilet takıp nasıl duracağını orada deneyemezsiniz. Eğer beğenmezseniz başka bir tane yum almanız gerekebilir ama tabii
Alet 20 liralık bir alet olduğu için çok büyük bir problem değil açıkçası bu. Tabii Yuma yerli bir marka. Her ne kadar işçiliği kötü de olsa sempatik bir alet kendisi. Türkiye'de kullanılı çok açıkçası. Buraları ikinci perdede alırız. Yuma'nın Türkiye'de kullanımı çok demiştik. Ve bu markaya biz bu alet bazında duygusal olarak bağlı olduğumuz için daha kaliteli bir alet yapmasını istiyoruz aslında. Hani ben daha önce Pearl SS H05 tıraşımda kendimce kafamda yürüttüğüm bir durum vardı. O da kısa saplı bir alet. 350 liraydı o zaman. Şu an 395 lira olmuş. Geçen baktım. Hani keşke Yuma'da o kalitede, o segmentte bir alet çıkarsa. Açıkçası ben Türkiye'de yok satacağını düşünüyorum. Yani stokların tamamının hemen tükeneceğini düşünüyorum. Yani alıp kullananlardan ziyade alıp koleksiyonu da yapan çıkar. Şahsen ben kendim adıma hani Pearl SSH 05 tarzında o kalitede bir alet çıkarsa, şu yazı üzerinde olsa, Yuma yazısı, ben kendime birden fazla alırım, yedeklerim ve geleneksel tıraşa başlatmak istediğim herkese o aletten bir tane alır hediye ederim. Yani sırf ben bile en az 10 tane alırım diye düşünüyorum. Yuma normalde bir tıraş aleti üreten bir firma değil yalnızca. Kendisi asma kilitler de üretiyor. Belki başka ürettiği şeyler de vardır. Benim duyduğum, hani doğrulama fırsatım olmadı. Ama bu aletlerde kullandığı ürünler diğer nalburiye üretimlerinde kullandığı ürünlerin fazlalıkları olarak geri dönüşümde kullanılan ürünler olduğunu duymuştum. Belki doğru değildir. Araştırmak lazım. Ama ne olursa olsun Yuma 20 TL'ye size keyifli bir tıraş verebilir. Evet, belki geleneksel tıraşa başladığınızda bu aleti almamalısınız. Çünkü dediğimiz gibi doğru standartta Yuma'yı zaten seçemezsiniz. Hani alet jileti düzgün tutuyor mu tutmuyor mu, buna karar veremeyebilirsiniz. Artı birazcık agresif. Yani might sayılmayacak seviyede bir alet. Hafif bir alet dedik ama bence ağırlık dengesi gayet iyi.
Yeşil sabunlukla da gayet keyifli bir ikili oldu diyebilirim açıkçası. İkinci parda da sona erdi. Derby amber kokusu daha önce aşina olduğum bir koku. Daha önce duymuştum. Sıcak, huzurlu bir koku ama size bunu tarif edemem açıkçası. Çünkü ne kokusu olduğunu bilmiyorum. Kayganlık olarak iyi bir sabun kendisi bence. Krem diyelim. Diğer derbi kremlerdeki kadar güzel performans veriyor. Koku olarak da performans olarak da Arko'nun bir tık önünde diyebiliriz. Derbi kremleri açıkçası kendinden daha pahalı Nivea veya Prorazo gibi kremlerle kıyaslamamayı tercih ediyorum. Neden? Çünkü bu Arko ve Derby kremler şu an 50 TL. Mesela 1000 Nivea kremiyle 5 tane 5 tüp Derby krem veya Arko krem alabiliyorsunuz. Şimdi Nivea çok güzel bir krem. Ama Derby'den 5 kat iyi mi? Bu bence biraz tartışılır. Yani fiyat performans olarak pardon. Fiyat performans olarak bence Derby önde diyebilirim. Çoğu ülkemizde satılan kremden. Ha tabii ben hepsini kullanmadım açıkçası. Kullandıklarım arasında diyelim. Yani bu fiyata verdiği performans gayet iyi. Bence bu amber kokusundan sonra kullanacağımız Cella'nın balzamı gayet keyifli olacak. Ama ben bugün üstüne biraz kolonya da yapasım var. Yuma'yı günlük tıraşta değerlendirelim. Bence günlük tıraş için uygun değil. Üç günde 4 günde bir Yuma'yla güzel işler çıkartabilirsiniz. Eliniz alıştıktan sonra. Geleneksel tıraş konusunda minimal ilerlemek istiyorsanız Yuma tercih edilebilir bir durumda bence. Evet, yüzümüzü bir soğuk suyla yıkayalım. Evet, yüzümüzü soğuk suyla yıkadık.
Shella Tester ikinci kullanımımız. Koku olarak uyum sağlıyorlar. Aynısı değil tabii ki. Ama uyum sağlıyorlar. Yine elimize fazla aldık. Şöyle ben açıkçası Derya ürünler işte özelinde aynı şekilde yum alet özelinde yani yerli ürünlerden hoşlanmak yani keyif almak, beğenmek beni daha çok mutlu ediyor. Çünkü bu ülkede üretilmiş ürünler sempatik geliyor bana. Evet şöyle üstten derbi kolonyamızı da sürdük. Bu da ferah bir aroma. Okyanus esintisi diye geçiyor kendisi. Güzel bence. Balzamın üstüne sürünce çok yakmıyor. Alttan nemli bir tabaka, üstte alkollü bir tabaka olarak. Bence güzel, keyifli bir tıraş oldu. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.